Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle az ince bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz güzel, gösterişli ve kolay. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Birkaç sırada haroşa lastik hazırladım ben modeli çıkarmak için. Bu modelde ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 2 olması gerekiyor. Yani her model 5 ilmekten oluşuyor. En sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Evet. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sırada ön yüzünde yine ilmeklerimizi düz örelim. Evet, 3 sırayı tamamladık. Bakın şöyle. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters öreceğim ama arada birer tane artırma yapacağım. Bakın bir ilmek ters ördüm, bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm, bir ilmek arada artırma yaptım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizin arasında birer tane artırma yaparak devam ediyoruz. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Ters ilmek ördükten sonra hemen bir artırma yapalım. Son ilmeğimi de yine ördüm. Artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sırayı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi artırmaları bırakarak ilmeklerimizin boyunu uzatacağız bu sırada. Beşinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra bakın sıradaki ilmeğimi aldım. Artırma yaptığım ilmeği bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım, diğerini bıraktım. İlmekleri alıyorum. Artırma yaptığım, arada artırma yaptığım ilmeği bırakıyorum. Toplamda 5 ilmeği bu şekilde aldım. Aradaki artırmayı bıraktım. Kenar ilmeği hariç bakın 5 tane ilmeğim oluştu. Bu 5 ilmeği sol şişime aldım. Bakın şöyle 5 ilmeği aldım. İçinden girerek bir kez düz ördüm. Şöyle ilmeklerimi 5 ilmeğimi bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım.
Daha sonra yine bir kez ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Şişimden çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum burada. Şöyle hafif de uzatarak aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Yine 5 ilmeğin boyunu uzatarak alalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin aradaki artırmaları bırakarak boylarını uzattım ve aldım. 5 ilmeği sol şişime geçirdim. Bunları hepsini bir toplayarak düz ördüm. Daha sonra şişimden çıkarmadan bir artırma, tekrar düz ördüm bu 5 ilmeği. Bir artırma, tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım. Yine 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk. Son 5 ilmeğimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Evet, ilmeklerimi şöyle tuttum, boylarını uzattım aradaki artırmaları bırakarak. Daha sonra bunu sol şişime aldım ve düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma, bir kez daha ördüm. Bir artırma, bir kez daha ördüm ve şişimden çıkardım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi hepsini ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi şöyle tek tek alarak ters örüyorum. Bakın. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın şöyle. Model böyle devam edecek. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. İsterseniz bir kez daha kuralım modelimizi. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle biraz hızlı yapayım. Çünkü farklı bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. 1. sıra ön yüzünde. Modelde kaydırma yok. Altta nasıl yaptıysak yani 1. modelde aynı şekilde yine 2. modeli kuracağız. 2. sıra arka yüzüne geçtim. Burada yapacağım işlem bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hızlı yapıyorum şöyle. Evet, 2. sıra arka yüzünde ters örerek tamamladım. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar tamamlayalım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters örüyorum ama aralarda birer tane artırma yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma yaparak devam ediyoruz. Bu artırmaları ön yüzünde bırakarak ilmeğimizin boyunu uzatacağız.
Evet, kenar ilmeğimi düz ördüm. Şöyle bakın. Bütün ilmeklerimin arasında birer tane artırma var. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. İlmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. Şu şekilde 5 ilmeği alalım sağ şişimize. Bakın 5 ilmek aldım. Bakın ilmeklerin boyu böyle uzadı. Artırmaları bırakınca. Daha sonra sol şişimi alarak bu ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle. Şişimden çıkarmadan bir artırma, tekrar ördüm. Bir artırma, tekrar ördüm ve şişimden çıkardım. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeği aldım. Tekrar sol şişime taktım ve düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma, tekrar düz ördüm. Bir artırma, tekrar düz olarak ördüm. Şöyle bakın, hafif uzatarak çıkartıyorum ilmekleri. Aynısını tekrar ediyoruz. Beş ilmeği sol şişime geçirdim ve düz ördüm. Bir artırdım, bir kez daha ördüm. Bir artırdım, şöyle bir kez daha ördüm. 5 ilmekten 5 ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Modeli 2 kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Dediğim gibi modelde kaydırma yok. Aynı şekilde. Birinci modelde aynı kurduk. İkinciyi de aynı. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Bakın gayet güzel. Şöyle farklı bir model. Bir parçada daha önce yaptım. Aynı ipi kullandım. Burada da hazır lastik uyguladım. Hazır lastik ördükten sonra üzerine modeli kurdum. İstediğiniz lastiğin üzerine modeli kurabilirsiniz. Model kıvrılma yapıyor. Lastik istiyor, yani lastik kullanırsanız daha kullanışlı olur. Modelin arka yüzü de şöyle. Benimki az ince bir ipti. Yapacağınız örgüye göre iplerinizi tercih edebilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerine daha uygun bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde onlara göre de ip tercih edersiniz. Bence harika olur. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.